Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı ve lezzetli çöl gülü tatlısı tarifini paylaşmak istiyorum. Şerbet için tencereye 2 su bardağı şekeri alalım. Üzerine 3 su bardağı su ve 1 dilim limonun suyunu sıkarak içine ekleyelim. Şeker eriyene kadar ara ara karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 10 dakika kaynatıp ocaktan alalım ve şerbeti soğumaya bırakalım. Tatlının hamuru için yoğurma kabına 50 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet yumurta sarısı, 1 su bardağı süt ve 1 yemek kaşığı elma veya üzüm sirkesi ekleyip karıştıralım. İlk olarak 2 su bardağı un ekleyelim. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar kabartma tozu ekleyip karıştıralım. Ununu azar azar ilave ederek karıştırmaya devam edelim. Hamur toparlandıktan sonra ununu azar azar ilave ederek elimizle yoğurmaya devam edelim. Ben toplamda 3,5 su bardağı un ekledim. Toparlanan hamuru tezgahın üzerine alalım ve iyice yoğuralım. Hamurun kıvamı gördüğünüz gibi ele yapışmayan ama yumuşak kıvamlı bir hamur olmalı. Daha sonra 2 eşit parçaya bölelim. Hamuru yumaklayıp üzerini buzdolabı poşetiyle örtelim. Yaklaşık 15 dakika kadar dinlenmeye bırakalım. Daha sonra tezgahın üzerine biraz mısır veya buğday nişastası serpelim. Hamurun üzerine de biraz nişasta ekleyip oklavayla hamurumuzu açalım. Hamuru mantı kalınlığında olacak şekilde açalım. Hamuru kesmeden üzerine biraz nişasta serpip elimizle dağıtalım ve yuvarlak bir kalıpla keselim. Yuvarlak kalıbınız yoksa çay bardağıyla da kesebilirsiniz. Kenarlarındaki fazla parçaları alalım.
Videoda gördüğünüz gibi yumurta akını 3 tane hamura sürelim ve yumurta akını sürdüğümüz kısımlara aynı yere gelecek şekilde üst üste yerleştirelim. Ve son olarak üzerine yumurta akı sürmediğimiz 4. parçayı yerleştirip ben şiş kullandım. Sizler çöp şiş de kullanabilirsiniz. Videoda gördüğünüz gibi tam orta kısmına bastıralım. Ve diğer hamurlarımızı da yine aynı şekilde hazırlayalım. Daha sonra genişçe bir tavaya bol miktarda sıvı yağ alıp kızdıralım. Hafifçe kızdırdığımız yağın içerisine tatlılarımızı atalım. Ve bir çatalla videoda gördüğünüz gibi katlarının yapışmaması için katlarını hafifçe ayırmaya çalışalım. Tatlarımızı orta ateşte her iki tarafını da sık aralıklarla çevirerek güzelce kızartalım. Ve nar gibi kızaran tatlılarımızı kevgirle fazla yağını süzdürerek soğuk şerbetin içine alalım. Karıştıralım ve 5-6 dakika kadar şerbetini çekmesini sağlayalım. Şerbetini çeken tatlılarımızı servis tabağına alalım. Çöl gülü tatlımız servis için hazır. İlk kızardığı anda çıtır çıtır bir tatlı oluyor. Beklediğinde tabii ki yumuşuyor. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.